Cristiano Ronaldo'nun futbol sahnesine hiç çıkmadığı sanal bir gerçeklikte yeşil sahaların tarihi baştan yazılırdı. Onun yokluğu sadece kırılan rekorların ya da müzesindeki kupaların silinmesi anlamına gelmez, futbolun taktiksel gelişimini, transfer piyasasının dengelerini ve küresel popülaritesini baştan aşağı değiştirirdi. Peki, modern futbolun bu devasa boşluğunu tam olarak kim doldururdu? Ronaldo'nun tırmandığı o ulaşılması imkansız zirvede kimler oturuyor olurdu? Her şey Sporting Lisbon'daki o meşhur hazırlık maçıyla başlar. Manchester United ağlarını havalandıran o genç yetenek hiç var olmasaydı, Sir Alex Ferguson gözünü Portekiz pazarındaki diğer parlayan yıldıza dikecekti. O dönem Portekiz altyapısının en büyük yeteneği olarak gösterilen ve yeteneğiyle Ronaldo'dan bile daha yüksek potansiyele sahip olduğu konuşulan Ricardo Quaresma, Ferguson'ın doğrudan ilk tercihi olurdu. Quaresma'nın o muazzam teknik kapasitesi ve trivela vuruşları, Old Trafford'ın disiplinli atmosferinde bir dünya starına dönüşebilir, kariyerindeki istikrarsızlık sorunları Ferguson'ın baba şefkatiyle tamamen ortadan kalkabilirdi. Manchester United'ın ikonik 7 numaralı formasını Quaresma sırtlar ve futbol dünyası ilk devasa süperstarını Lisbon yerine yine Portekiz'den çıkarırdı. Manchester United cephesindeki tek değişim bu olmazdı. Ronaldo'nun yokluğunda takımın hücum yükü tamamen Wayne Rooney'nin omuzlarına binerdi. Rooney, Ronaldo'nun gölgesinde kalmak ya da onun için alan açan bir yardımcı oyuncu rolünü üstlenmek zorunda kalmazdı. Kariyeri boyunca ana aktör olan bir Rooney, Manchester United tarihinin ve İngiltere futbolunun tartışmasız en büyük efsanesine dönüşürdü. Ballon d'Or ödüllerini koleksiyonuna ekler, tüm gol rekorlarını alt üst ederdi. Aynı şekilde kanatta Wayne Rooney ile inanılmaz bir uyum yakalayacak olan Nani, ikinci bir seçenek olmaktan çıkıp takımın ana hücum silahlarından biri haline gelirdi. Madrid tarafına geçtiğimizde ise kartlar çok daha radikal şekilde yeniden dağıtılırdı. Real Madrid, Ronaldo transferini hiç gerçekleştiremeyince yüzünü Fransa'ya ve İngiltere'ye dönerdi. O dönem Lyon formasıyla Avrupa'yı sallayan Karim Benzema, Madrid'e transfer olduğunda Ronaldo'ya alan açan, ona servis yapan bir santrfor olmak zorunda kalmazdı. Benzema takımın doğrudan birinci golcüsü olur, kariyerinin en verimli yıllarını 30'lu yaşlarında değil, 20'li yaşlarının hemen başında yaşamaya başlardı. Real Madrid'in o meşhur Los Galacticos projesinin yeni yüzü ise Frank Ribery ya da Gareth Bale olurdu. Ribery, Bayern Münih yerine Santiago Bernabéu stadyumunun büyülü atmosferini seçebilir ve Fransız yıldız uzun yıllar Madrid'in sol kanatındaki tek hakim güç haline gelebilirdi. En büyük kırılma ise şüphesiz El Clasico rekabetinde ve Lionel Messi'nin kariyerinde yaşanırdı. Messi ile Ronaldo arasındaki o insanüstü rekabet hiç doğmazdı. Rekabetin olmaması Messi'yi zihinsel olarak durdurur muydu, yoksa önündeki tüm engeller kalktığı için rekordan rekora koşmasını daha mı kolaylaştırırdı? Lionel Messi arkasına bakmadan art arda 8, belki de 9 Ballon d'Or ödülünü müzesine götürür, futbol tarihinin rakipsiz ve tek kralı ilan edilirdi. Ancak Katalan devinin karşısında Ronaldo gibi bir canavarın durmaması, Barcelona'nın İspanya'da ve Avrupa'da neredeyse 10 yıl sürecek mutlak bir hegemonya kurmasına yol açardı. Real Madrid, Lionel Messi ve Barcelona durdurulamaz bir güç haline geldikçe bu baskıyı kırmak için kadrosuna Kaka, Eden Hazard veya Neymar gibi dönemin en büyük yeteneklerini dahil etmek için astronomik bonservis bedelleri ödemekten çekinmezdi. Şampiyonlar Ligi'nin kaderi de baştan yazılırdı. Ronaldo'nun turnuva tarihindeki en kritik anlarda attığı o unutulmaz goller olmasaydı, Real Madrid'in üst üste 3 kez kazandığı o tarihi Şampiyonlar Ligi zaferleri yaşanamazdı. Atletico Madrid, Ronaldo engeline takılmadığı için o finallerden en az birini kazanarak kulüp tarihinin ilk Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götürebilirdi. Juventus ise Ronaldo transferine harcadığı devasa bütçeleri takımın diğer eksiklerini kapatmak için kullanır, İtalya Ligi'ndeki hakimiyetini Avrupa'ya taşıyacak daha dengeli bir kadro kurabilirdi. Portekiz milli takımı için durum çok daha dramatik olurdu.
Ronaldo'nun tek başına sürüklediği, imkansız geri dönüşlere imza attığı maçlar hafızalardan silinirdi. Portekiz 2016 Avrupa Şampiyonası'nı kazanamaz, onların boşluğunu milli takım düzeyinde Fransa, İspanya ve Almanya gibi devler doldurmaya devam ederdi. Peki Ronaldo'nun yarattığı o fiziksel ve zihinsel dönüşüm olmasaydı modern futbol nasıl görünürdü? Ronaldo sadece attığı gollerle değil, çalışma disiplini, atletizmi, beslenme düzeni ve profesyonelliğiyle futbol dünyasında yeni bir çağ başlattı. Onun yokluğunda oyuncular bu kadar erken yaşta saf atletizme yönelmez, klasik yetenek odaklı futbol anlayışı birkaç yıl daha hakimiyetini sürürdü. Günümüzde Erling Haaland ve Kylian Mbappe gibi isimlerin kovaladığı o akıl almaz istatistik standartları hiç var olamazdı. Çünkü o çıtayı gökyüzüne çıkaran isim Ronaldo'nun kendisiydi. Tüm bu alternatif senaryolar gösteriyor ki Ronaldo olmasaydı tek bir isim onun yerini dolduramazdı. Onun bıraktığı devasa boşluk. Quaresma'nın potansiyeline, Rooney'nin liderliğine, Benzema'nın golcülüğüne ve Messi'nin rakipsiz krallığına bölünürdü. Futbol yine çok güzel olurdu ama bu kadar hırslı, bu kadar rekabetçi ve bu kadar büyüleyici olabilir miydi? İşte orası tam bir muamma. Bu tarz derinlemesine futbol analizlerini, tarihin kırılma noktalarını ve yaşanmamış efsanevi senaryoları kaçırmamak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizce Cristiano Ronaldo hiç var olmasaydı modern futbolun en büyük efsanesi kim olurdu? Quaresma o beklenen patlamayı yapabilir miydi yoksa Messi futbolu tek başına mı domine ederdi? Düşüncelerinizi ve kendi senaryolarınızı yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.